Yeniden merhaba. Bu videom Tuğçe ben dokularla işte yok iplerle, ipliklerle, dikişlerle uğraşamam diyenlere geliyor. Dümdüz bir sweatshirt'ü tekrar beraber değiştireceğiz ve çok bambaşka bir şey yapacağız. Ve bunlar için kumaş boyaları kullanacağız. Her yerde satılıyor zaten biliyorsunuzdur mutlaka. Tuhafiyelerde, kırtasiyelerde bile satılıyor hatta. Her yerden bulabileceğiniz kumaş boyalarını kullanıp yeni bir sweatshirt üreteceğiz. Siz evdeki eskiyen sweatshirtlerinizi ya da kazaklarınızı, ki kazaklar çok etkili olur mu bilmiyorum ama sweatshirtler daha iyi olur sanırım, ya da pantolonlarınızı, her şeye bunu uygulayabilirsiniz aslında. Beraber boyama yapacağız bugün ama değişik yöntemlerle yapacağız. Yani çok değişik yöntemlerle değil ama güzel bir etkisi olacağına inanıyorum. O zaman boyamaya geçelim hadi. Malzemelerimiz bunlar. Bildiğimiz kumaş boyaları. Ben sarı ve güvez yazıyor. 22 numara. Bunları kullanacağım. Böyle bir fısfıs aldım. Her yerde bulabilirsiniz zaten. Biliyorsunuz nerelerden bulacağınızı. Boya dibine çöktü. Şöyle çalkalayacağım. Elektrik bantı kullanacağız. Boyamı böyle küçük bir kapta hazırladım. Sonra bunun içine döküyorum ve üzerine su ekliyorum. Yaptığım şey bu. Bu sarı için de aynı şey yaptım. Böyle küçük bir kapta önce sıcak suyla boya eriyene kadar karıştırıyorum. Sonra içine döküp üzerine su ilave ediyorum. Şimdi önce sarıyla başlayacağız. Elektrik bantımızı açacağız. Boya gelmesini istemediğimiz yerlere bu bantla geçeceğiz. Böyle buruşturacağım geçirirken de. Buradan başlıyorum. Böyle tutturuyorum. Kumaş katlansın. Bu görüntü daha iyi olacak. Hatta bilerek, isteyerek katlayacağım bazı yerlere. Rastgele istediğiniz yerleri bantlayın. O size kalmış. Yine hiçbir kuralımız yok tabii ki. Yeterli sarı için şimdi boyamızı çalkalıyoruz. Ve sıkmaya başlıyoruz. Bantladığımız yerler gri kalacak. Diğer yerleri sarı yapacağız. Bu fısfıslamamın nedeni de böyle çok güzel dağılıyor. Görüyorsunuz. Bu taraf kuruyana kadar şöyle kenara alıyorum. Şimdi kolu yapacağım. Şimdi sarı kalmasını istediğim ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela fileler koyup mor geçebiliriz üstünden. Belki güzel bir etkisi olabilir. Bilmiyorum nasıl bir etkisi olacağını. Ben şimdi maalesef bundan bir tane almışım. O yüzden şimdi boyamı değiştirip geliyorum. Hemen diğer renge geçeceğiz. Boya kabımı boşalttım. Size nasıl hazırladığımı da göstermek istiyorum. Şöyle. Sıcak suda erittiğim boyayı içine döküyorum. Üzerine de su ekliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Üzerine file koyacağız. Ve sıkacağız. Çok iyi değil mi?
Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Bu arada bu boyaların hazırları da böyle fıs fıs içinde satılıyor. Öyle de tercih edebilirsiniz tabii ki ama böyle kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi kurudu sayılır. Yavaş yavaş bantları çıkartacağız. Şundan başlıyorum. Bakın. Siz tabii ki tamamen kurumasını bekleyin. Benimki tam kurumadı ama çıkartıyorum artık. Ben bir de aşırı sabırsızımdır. Hiç sevmiyorum beklemeyi. Şu fileleri koyduğum yerler çok fazla kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama bunu detay olarak size göstereceğim. Böyle arkasına da aynı işlemi uygulayacağız tabii ki. Sonra da giyilmeye hazır olacak kuruduktan sonra. Şimdi ben arkaya yapıp geliyorum hemen. Ve ben geldiğim sivitimiz bitti. Böyle bir görüntüsü oluyor. Eğer ben dokumakla, dikişle gibi zor şeylerle uğraşmak istemiyorum, bana daha kolay şeyler lazım derseniz bu videomu kaçırmayın derim. Çok basit. Sadece tuhafiyelerden ya da kırtasiyelerden kumaş boyası alıyorsunuz. Ondan sonra fıs fısın içine koyuyorsunuz ve böyle şeyler yaratıyorsunuz. Eski kıyafetlerinizi mutlaka değerlendirin derim ben. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bir sonraki videolardan haberdar olmak için ise kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.